Hayat, görüldüğü kadar sıradan mı? Her günümüz bir koşturmaca, bir görev üzerinde çalışma ile geçiyor. Ola gelmeler o kadar etrafımızı sarmıştır ki bir noktadan sonra otomatik yaşamaya başlarız. Peki hiç mi ilginç bir şey yok? Eğer görebilirsek en sıkıcı nesne, en sıradan olay, en anlamsız davranış bile aslında derin bir ilgi uyandıracak potansiyele sahiptir. İspat mı istiyorsunuz? Pekala, bu video o kadar sıkıcı ki esnetiniz. Bakın ne oldu. Bedeniniz yeniden canlanabilmek ve konsantre olabilmeniz için beyninize gerekli olan oksijeni ciğerlerinize çekti. Bunu yaparak sizi sıkıntı halinden kurtaracağını nasıl bildin? Tamam, bu video internet aracılığıyla bilgisayarınıza ulaşıyor. Peki ya o kabloların içinden elektrik formundaki verileri ileten bakarı nereden bulduk? Bize nasıl ulaşıyor? Cep telefonunuzu ve ekranınızı yaptıkları nadir toprak elementleri neden nadirdir? Önünüzde gördüğünüz ilk şeye bakın. O oraya nasıl geldi? Nasıl ve neyden meydana geldi? Onu oluşturan bileşenler nasıl oluştu? İlk atomuna kadar nasıl bir araya geldi ve orada? Konuya dikkat çektiysem, haydi hayatın içinden rastgele bir şey seçelim ve var olma hikayesini düşünelim. Trenler. Öncelikle bir treni meydana getiren temel unsurların yapıldığı temel maddelere bir göz atalım. Demir, alüminyum, çelik, plastik ve cam. Her birinin hikayesi farklı. Demiri ele alalım. Demir, 26 protonu olan ağır bir atom ve dolayısıyla da ağır bir elementtir. Evrende ancak ve ancak dev yıldızların içinde muazzam sıcaklık ve basınç altında oluşabilir. Yıldızın içinde kalırsa bize nasıl ulaşacak? Söz konusu yıldız, milyarlarca yıl parladıktan sonra ömrünü tamamlayarak süpernova denilen muhteşem bir patlama ile tüm parçalarını uzaya saçar. Uzay boşluğunda asıl duran demir atomlarının tren yapımında bize faydası ne? Başka bir süpernovaya ihtiyaç var. Bu yıldız kalıntılarının yakınlarında meydana gelen bir başka yıldız infilakının yarattığı şok dalgaları bu kalıntıları sıkıştırmalı ve kütle çekimi etkisiyle bir araya gelmelerini sağlamalıdır. Bu yardımla devreye giren kütle çekimi etkisiyle sıcak toz ve gaz bulutları yeni bir yıldızı ve kalanlar da bu yıldızın çevresinde dolaşacak olan gezegenleri meydana getirmelidir. İşte sonunda trenlerin üzerinde yürüyebileceği kayalık bir gezegen oluşuyor. Demir, daha önce belirttiğim gibi ağır bir element olduğu için bir kayalık gezegenin oluşumu sırasında gezegenin derinlerine çöker ve birikir. Orada da işimize yaramayacak kadar uzakta. Yüzeye çıkmalı ve en azından yakınlaşmalı. Oluşan gezegenin bir tektonizma geliştirmesini geliştirsin ki volkanizma yoluyla demir yeryüzüne çıksın veya yaklaşsın, biriksin, maden olsun. Demir çok karmaşık. O olmasa başka bir şey kullanırdık diye düşünebilirsiniz. Ancak demirin trendeki görevini üstlenecek olan herhangi bir alternatif elementte benzer kimyasal özellikler taşıması gerektiğinden karşımıza farklı bir sonuç çıkmazdı. Bir diğer madde alüminyum. Hikayesi demirle çok benziyor. Diğeri de plastik. Plastik demek petrol demek. Plastik ham petrolün kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen bir yan üründür. Kimyasal yapısı da temel olarak karbon ve hidrojendir. Hidrojen, evrende oluşan ilk atomdur. Bir protonlu çok basit yapısı nedeniyle son derece yaygındır. Plastiğin olduğu gibi çeliğin de bileşiminde olan karbon, demir ve alüminyumla benzer bir hikayeye sahip ancak gezegenimizde bulunuşu ve rolü açısından farklılık gösterir. Plastiğin ana maddesi olan petrol için canlılara, o milyonlarca yıl önce yaşayan canlılara ve onların ölmesine ihtiyacımız var. Antik bitki ve hayvanların ölü bedenlerinin toprağa karışmasıyla jeolojik süreçler organik maddeyi yani karbonu depolar. Milyonlarca yıl biriken, çökelen ve geçirimsiz kayaçlar tarafından kapanıma uğrayan bu organik madde artık petrol olarak tarafımızca keşfedilebilir
ve çıkarılabilir ki mesela tren yapalım. Cam ise bildiğiniz gibi kumdan yapılır. Kum basitçe düşünürsek kayaçların fiziksel olarak ayrışması sonucu çok küçük bir hale gelmesi durumudur. Magma yüzeye çıkacak, soğuyacak, kayaç olacak, dış koşullara maruz kalacak, aşınıp ayrışacak ve biz toplayıp pişirip işleyeceğiz ki trenimizin içinden manzara seyredebilelim. Tabi en sona bıraktığım en önemli unsur bütün bu maddeyi bulup işleyecek, tren tasarlayıp yapacak olan bizler meydana geleceğiz. Bu da güneş sistemimizin, dünyamızın oluşumuna bulunan milyarlarca yıllık jeolojik süreçler. Bu süreçler ile oluşup gelişmiş bir biyosfer, toplu yok olumlar, toplu yok olumlardan hayatta kalan canlıların kendilerini geliştirmesi ve en sonunda bir türün kendine tren yapabilecek kapasiteye gelmesi apayrı bir hikaye. Gerçekten ama gerçekten uzun bir zaman geçmesi gerekti. Ortada bir şey yokken anlatılsa çok çılgınca ve imkansız olacak olan bütün bunlar oldu. Ve biz trenleri kullanıyoruz. Evrene sonsuz teşekkürlerimizle. Siz hangi sıradan nesneye hayran olmak istersiniz? Ulaştığınız noktaları yorumda paylaşmayı unutmayın. Paylaştıklarınızın her birimizi etkileyeceğine eminim.